Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde verilmeyen toplananı bulmayı öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle toplama işleminde bilmemiz gereken bazı terimler var. Öncelikle bunları hatırlayalım. Basit bir soruyla başlangıç yapalım. 3 ile 2'nin toplamı kaç eder? Evet, 3 ile 2'yi toplarsak 5 eder değil mi çocuklar? Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Çok kolay bir soruydu. Peki biz şu İki sayıya ne isim veriyoruz? Şimdi 3 ile 2'yi ben topluyorum değil mi? Bunlar toplanan sayılar. İki tane sayıyı topluyorum. O yüzden bunların ismine ne diyormuşuz biz çocuklar? Toplanan. Çünkü bunlar toplanan sayılar. Birbirleriyle topluyoruz. Bunun da ismi toplanan. Peki sonuç kısmına ne diyoruz çocuklar? Diyelim ki benim 3 tane şekerim vardı. 2 tane şeker de bana arkadaşım verdi. Toplamda 5 tane şekerim oldu. Bakın ne dedim? Toplamda 5 tane şekerim oldu. O yüzden buraya ne diyoruz? Toplam. Evet. Şöyle topladığımız sayılara toplanan diyoruz. Sonuç kısmına ise toplam diyoruz çocuklar. Bu bilgiyi unutmayalım. Çünkü sorularımızı çözerken bu terimleri kullanabiliriz. Toplama işleminin terimleri bu kadar. Şimdi bir soruyla başlangıç yapalım. Şöyle bir soru yazalım çocuklar. 4 ile bir sayıyı, şöyle kutu yapıyorum. 4 ile bir sayıyı toplamış ve sonuç 7 olmuş diyelim. Buradaki sayı kaçtır? Nasıl bulabiliriz bunu? Hemen yapalım. Evet, 4 ile bir tane kutu, bu sayıyı bilmiyorum. 4 ile bir sayı toplanmış. Sonuç 7 olmuş. Bu sayıyı nasıl bulabiliriz? Şöyle yapıyoruz çocuklar. 4'ün üzerine sayıyoruz 7'ye gelene kadar. Evet, 4 zaten burada var. Sayıyorum. 5, 6, 7. Bakın 7'ye geldim. Kaç defa saydım çocuklar? Bir, 2, 3 defa saydım. O zaman diyorum ki kutudaki sayı 3'tür. Gerçekten de kontrol edelim. 4 ile 3'ü toplarsak 7 eder. Demek ki bu işlemi doğru yaptım. Şimdi bir soru daha yazıyorum. Örneğin 8 ile yine bir kutu çiziyorum. 8 ile kutunun toplamı yani bilmediğimiz bir sayının toplamı 13 ediyormuş. Buna göre kutudaki sayı kaçtır? Nasıl buluruz bunu çocuklar? Şöyle yapıyoruz. 8'in üzerine sayıyoruz 13'e gelene kadar. Evet 8'den başlayıp 13'e kadar sayıyoruz. Kaç defa sayarsak buradaki sayı odur demek ki. Evet 8'den başladık. 9, 10, 11, 12, 13. Evet 8'den başladım 13'e kadar geldim. Bakalım kaç tane çizgi yaptım burada? 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgi yapmışım. Demek ki buradaki sayı 5'miş. Kontrol edelim şimdi 8 ile 5'i toplarsak gerçekten 13 mü ediyor? Evet 8'in üzerine 5 tane sayarsanız 13 eder. Demek ki bu işlemi de doğru yaptık. Şimdi bir soru daha çözelim çocuklar. O da şöyle bir şey olsun. Mesela 9 ile yine kutu yapıyorum buraya. Bilmediğimiz bir sayı var. 9 ile bir sayıyı toplamış ve 17 etmiş diyelim. 17. Buna göre buradaki sayı kaçtır? Nasıl bulabiliriz? Hemen yapalım. Evet, 9 zaten burada var. 9'un üzerine bir sayıyı eklemişler ve sonuç 17 olmuş. Bu sayıyı nasıl buluyoruz? 9'un üzerine saymaya başlıyoruz çocuklar 17'ye gelene kadar. Sonra bakacağız kaç tane çizgi yaptıysak buradaki sayı odur. Sayalım. 9'u tekrardan söylemiyoruz. 9 zaten burada var. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17'de durdum. Şimdi bakalım kaç tane çizgi olmuş burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çizgi olmuş.
Demek ki buradaki sayı kaçmış çocuklar? 8'miş. Şimdi kontrol edelim. 9 ile 8'i toplarsak gerçekten 17 mi ediyor? Evet, 9'un üzerine 8 tane sayarsanız 17 olduğunu görürsünüz. Demek ki bu işlemi de doğru yaptık çocuklar. Evet, bunları silelim. Şimdi de biraz daha farklı sorular yazacağız çocuklar. Şimdi önceden ortadaki sayıyı vermiyorduk, değil mi? Bu sefer üstteki sayıyı vermeyeceğiz. Yani bir tane kutu çizeceğiz buraya. Altına 6 yazıyorum. Toplamları 10 olmuş diyorum. Bir sayıyla 6'yı toplamışlar. Sonuç 10 olmuş. Acaba bu sayı kaçtır? Nasıl buluruz bunu? Bunu da çocuklar şöyle yapıyoruz. Önceden yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Neden? Çünkü toplananların yeri değişse bile sonuç değişmez, değil mi? 1 ile 2'nin toplamı da 3'tür. 2 ile 1'in toplamı da 3'tür, değil mi? Toplama işleminde toplananların yeri değişse bile sonuç değişmiyor. Bu yüzden şu kutunun yukarıda veya aşağıda olması da aslında sonucu değiştirmiyor. Önceden nasıl yapıyorsak yine aynısını yapacağız. Şimdi burada 6 var. 6 ile hangi sayıyı toplarsam 10 olur. Bunu nasıl bulabilirim çocuklar? 6'dan başlayarak üzerine saymaya başlıyorum ta ki 10'a gelene kadar. Sayalım. 6 zaten burada var. 7, 8, 9, 10. 10'a geldim. Burada durdum. Bakalım kaç tane çizgi var burada? 1, 2, 3, 4. Demek ki buradaki sayı kaçmış? 4'müş. Gerçekten de sağlamasını yaptığımızda doğru çıkıyor mu? Bakalım. 4'ün üzerine 6 tane sayalım. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, o zaman bu işlemi doğru yaptık. Şimdi devam edelim başka bir soruyla. Yine bir sayı verilmesin şöyle. Kutu yapıyorum. Altına 7 yazıyorum. Toplamı ise 13 olsun. Buna göre buradaki sayı kaçtır? Nasıl bulurum çocuklar? Şöyle yapıyorum. 7'nin üzerine saymaya başlıyorum 13'e gelene kadar. 7 zaten burada var. Tekrardan söylemiyorum onu. 8 ile devam ediyorum. 7 zaten burada. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bakalım kaç tane çizgi olmuş burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çizgi olmuş. Demek ki buradaki sayı kaçmış? 6'ymış. 6 ile 7'yi toplarsak gerçekten de 13 olur cevabı. Demek ki bu işlemi de ne yaptık? Doğru yaptık. Şimdi devam edelim çocuklar. Son bir soru yazıyorum. Yine bir tane kutu çiziyorum buraya. Altına kaç yazayım? Örneğin 8 yazalım. Toplayalım. Ve sonuç 11 olsun. Buna göre yukarıdaki sayı kaçtır? Nasıl buluruz bunu? Hemen yapalım. Evet, şöyle yapalım. Şimdi 8'in üzerine saymaya başlıyoruz, değil mi? 11'e gelene kadar. Çizgilerle sayıyoruz veya parmaklarımızı kullanarak da sayabiliriz. 11'e gelince duruyoruz. Sonra çizgileri sayıp buraya yazıyoruz çocuklar. Evet, şimdi 8 burada var. 8, 9, 10, 11. Kaç tane çizgi yaptım burada? 1, 2, 3 tane yaptım. Demek ki buradaki sayı 3'müş. Sağlamasını yapalım. Bakalım işlemimizi doğru mu yaptık? 3 ile 8'i toplarsak evet gerçekten de 11 eder. Demek ki bu işlemi de doğru yaptık. İşte verilmeyen toplananı bulmak bu kadar kolay çocuklar. Parmaklarımızı kullanarak sayıların üzerine sayıyoruz ta ki sonuca gelene kadar. Evet, siz de bu bilgileri kullanarak bu tarz işlemleri kolaylıkla yapabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.